Korku ve aksiyon türü birleşince gerçekten keyifli yapımlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle 90'lı yıllarda bu türün ilk örneklerini gördüğümüz Resident Evil serisi, günümüzde etkileyici grafikleri ve kaliteli oynanışıyla her yaştan oyuncu tarafından sevilerek oynanan bir oyun haline geldi. Peki bu serinin ilk oyunu nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? 1993 senesinde Capcom ofisinde yapımcılar yeni projeler geliştirmeyi planlıyorlardı. Horror Team yani korku takımı olarak bilinen geliştirici ekip, Sweet Home isimli eski bir oyundan esinlenmişlerdi ve kendi korku oyunlarını yapmaya karar verdiler. Esinlendikleri oyun Sweet Home 1989'da NES olarak bilinen Nintendo Entertainment System için çıkmıştı. Korku öğeleri barındıran bir macera ve rol yapma oyunu karışımıydı. İlk Resident Evil oyunu bu iki boyutlu oyundan o kadar esinlenmiş ki olayların bir malikanede geçmesinden bulmacalara, kapıların açılma sahnelerine kadar çoğu yönden benzerlikler bulunuyor. Oyunun tasarımcısı ve yönetmeni Shinji Mikami, Capcom için oyun geliştirmeye başladığında Resident Evil fikri ortaya çıkmaya başlamış. Tasarımcı Shinji Mikami, Dawn of the Dead gibi filmlerden de esinlenmiş ve oyunda geçen zombi teması fikri böyle ortaya çıkmış. Tüm esinlendiği detayları bir oyunda birleştirmek istemiş. Tabi Dawn of the Dead filminin yayınlandığı 78'li yıllarda henüz teknoloji böyle bir oyun yapmalarına imkan vermiyordu. Fakat yıllar sonra Capcom'da çalışmaya başlayınca bu oyun projesini hayata geçirmeye karar vermiş. Resident Evil 3 boyutlu bir korku macera oyunu olarak planlanmış. Fakat şunu da belirtmeliyim ki bu oyunun esinlendiği çok önemli bir oyun daha var. Benim de çocukken oynadığım 1992 senesinde çıkmış olan Alone in the Dark ilk 3 boyutlu korku hayatta kalma oyunudur. PC bilgisayarlar için çıkan bu oyun Resident Evil gibi oyunların türünün ilk örneği diyebiliriz. Oyun poligon grafiklere sahip olsa da içerdiği korku hayatta kalma öğelerini adventure türüyle mükemmel bir şekilde birleştiriyordu. Ayrıca çevredeki nesnelerle etkileşime girip bulmaca çözebildiğimiz nadir oyunlardan biridir Alone in the Dark. Çünkü 90'lı yıllar için bunlar çok önemli özelliklerdi. Ayrıca hikayesi H.P. Lovecraft'ın kutulu öykülerine dayanır. Resident Evil tasarlanırken ilk 6 ay boyunca karakterler, temel oynanış mekanikleri ve 40 sayfadan fazla hikaye yazılmış. Mesela ilk Resident Evil oyununun geçtiği Spencer malikanesi, gerçekte Colorado'da bulunan Overlook Oteli'nden esinlenilmiş. Oyunun konusu Raccoon City denilen şehre bağlı bu bölgede yaşanan bazı olaylar sonrası bölgeyi araştırmaya giden emniyet güçlerinin yaşadığı olayları anlatıyor. Bravo takımı denen bu grup STARS diye bilinen özel taktik ve kurtarma ekibinin üyeleridir. Bölgeyi araştırmaya giden ekibimiz garip yaratıkların saldırısına uğrayınca canhavliyle bu malikaneye sığınırlar. Tam burada oyunun kontrolü bize geçiyor. Jill Valentine ya da Chris Redfield olarak oyuna başlayabiliyoruz. Etrafı biraz araştırınca nasıl bir yere sığındığımızın farkına varıyoruz ama bazı takım arkadaşlarımızı da bulmamız gerekiyor. Resident Evil geliştirici ekibi yapım sürecinin ilk bir senesinde teknik detaylar üzerinde çalışmaya devam etti. İlk oyun PlayStation 1 için geliştiriliyordu ve daha sonra Sega Saturn, PC sürümleri de geliştirilecekti. Yapımcı ekip PlayStation'ın tüm imkanlarından faydalanmak istiyordu. Motion Capture teknolojisiyle hazırlanmış karakterler, 3 boyutlu çevre detayları, etkileşime girilen nesneler ve yüksek poligonlu grafikler. Tabii ki zamanımıza göre yüksek poligonlu demek doğru olmaz. Zamanına göre yüksek poligonlu diyebiliriz. Tüm bu detayları PlayStation'da kullanmak için oyunun en uygun şekilde programlanması gerekiyordu. Ne de olsa konsolun grafik, işlem gücü ya da hafıza gibi belli başlı sınırları vardı. Oyun içerisinde farklı mekanlara kapılardan geçerken bile bölümler bu esnada yükleniyordu. Bunu zorunlu olarak yapmışlar çünkü konsol daha fazlasını kaldıracak performansa sahip değildi. Yani tüm malikaneyi aynı anda hiçbir yükleme olmadan dolaşamazdık. Her bölümde belli sayıda düşman ve NPC olduğuna da dikkat etmişsinizdir. O zamanın teknolojisinde belki de bir ekranda 10 tane düşmanı aynı anda görüntülemek bile bir performans sorunu olabileceğinden oyun tüm bu teknik detaylara göre programlanıyordu. 2 senelik geliştirme sürecinden sonra oyunun ilk oynanabilir sürümü ortaya çıkmıştı. Yapımcılar oyunu geliştirmeye devam ettiler. Yapay zeka ve kullanılabilir eşyaların yönetimi de oldukça önemliydi. Çok sayıda farklı düşmanla karşılaşıyoruz oyunda ve bu düşmanlar gerçekten zorlayıcı yaratıklar. Korku atmosferini yansıtmaları için epey uğraşılmış. Hatta ilk zombiyle karşılaştığımız sahnede oynayanlarınız hatırlar, nasıl bir atmosferin bizi beklediğini baştan anlayabiliyorduk. Oyun boyunca karşımıza çıkan düşmanları farklı silahlarla etkisiz hale getirebiliyoruz. Fakat burada çok kısıtlı mühimmatı düzgün kullanmamız gerekiyor. Yoksa bıçakla kalınca düşmanlarla baş etmek
etmek o kadar zor ki kolayca ölebiliyoruz ve oyunun zorluğu burada kendini gösteriyordu. Korku öğelerini güzel kullanmışlar. Öldüğünü sandığınız zombi tekrar ayağa kalkınca yine ateş edip o gerginliği yaşıyorsunuz. Daha sonra tekrar kalkar mı diye kontrol ettiğim oluyordu. Hatta yerde yatan ölüler birden ayağınıza saldırınca iyice gerilim yükseliyordu. Ölmüş birine yaklaşırken acaba bu da saldırır mı diye düşünüyorsunuz. Düşman çeşitliliği de fena sayılmaz. Yavaş zombilerden tutun, hızlı ya da devasa yaratıklarla veya zorlu ve farklı düşmanlarla da karşılaşabiliyoruz oyunda. Enerjimiz de ekranda görünmüyor. Sadece karakter ekranından iyi ya da kötü diye öğrenebiliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Müzikler ve ses efektleri oyun atmosferine uygun hazırlanmış. Oyunda kullanılan sabit kamera açısı yüzünden bazı yerler görüşünüzün dışında kalıyor. Oradan bir düşman yaklaşmaya başlayınca aniden gerilim yaşanabiliyor. Ayrıca oyunun kayıt sistemi bulduğunuz daktilo şeritleriyle belli yerlerden yapılabiliyor. Bu da oyuna zorluk katan başka bir etken. Tüm bu detaylar bir araya gelince Resident Evil oyuncular tarafından beğenilen bir oyun haline gelmiş. Capcom oyunun 200.000 civarında satmasının iyi olacağını düşünmüş. Fakat oyun kısa zamanda 2,5 milyonun üstünde satınca ne kadar başarılı bir işe imza attıklarını fark etmişler. Çok sayıda devam oyunu çıkan Resident Evil hakkında kitaplar ve filmler yapıldı. Serinin yeni oyunları oyuncular tarafından beğeniliyor, hem de eski oyunların remake'leri de oldukça başarılı. Aslında bunun sebebi işini severek, tutkuyla yapan insanların tüm parlak fikirlerini geliştirme sürecinde kullanması ve oynanabilirliği en iyi düzeyde tutmayı istemeleridir. İlk Resident Evil oyunu böyle eski grafiklere ve oynanış mekaniklerine sahip olsa da zamanında türe getirdiği yeniliklerle büyük başarılar kazanmış bir oyundur. Eğer siz de bu oyunu oynadıysanız veya serinin hangi oyunu en çok hoşunuza gittiyse yorumlarda yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.